Merhabalar, Sapiens'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son hatırlarsanız bayağı bir meyve ağacı, meyve bahçesi doldurmuştum. Arkadaşlar ben onu iyice abarttım. Gördüğünüz gibi. Yani alabildiğiniz her yer meyve bahçesi oldu. Bu tarafları komple doldurdum. Gene buralara hala bir şeyler dikiyorlar. Yol boylarını doldurdum. Burası dolu yani gördüğünüz gibi. Her yeşillik burada emin olun bir şey. Tavuk bile bakıyoruz artık. Bakın tavuklarımız var. Meyve ağaçları, portakal ağaçları, ahududu, bilmem ne, muz. Buralar dolu arkadaşlar. Bir de ben kayıt dışında şöyle ufaktan öğrenebilmek amacıyla da minimal bir çalışma yaptım. Şöyle bir binamızın bir duvarını en azından inşa etmiş oldum. Bu bölümde bu binayı tamamlamaya çalışacağız. Bir yerden de deli gibi tuğla üretiyorum arkadaşlar. Şöyle neredeydi? Abi şurada bak tuğlalar cayır cayır üretiliyor. Tuğla işlerine girdik. Sürpriz bir üretimim var. Onu birazdan zaten tamamlandığı anda büyük ihtimalle diyecektir ki ben artık tamamım. Gelip bana bir bak diye oradan bana uyarı verecektir diye tahmin ediyorum. Bir yerden de kil çıkartmaya devam ediyorum. Çünkü maalesef şeyi kille yaptığımız için toprağı, tahtayı, tuğlayı bir türlü konuşamadım. Bütün her şeyi saydım arkadaşlar. Tuğlayı kilden yaptığımız için biraz da bir yerden de kil çıkartmaya devam ediyorum. Ufak tefek zaten 3-4 tane adam yolladığım anda olay çözülüyor. Ağırlıklı işim meyve dikimindeydi. Yani vatandaşların çoğu meyve sebzeyle uğraşıyordu. Sorun yok, orayı hallettik. Şuradaki arkadaşlar bambu ağaçlarını direkt kökten kazıdım. Yani kendi ağaçlarımın arasında bir de bambularla uğraşmamak için burayı komple kökten kazıdım. Gördüğünüz gibi yani şuradan başlayan bir meyve bahçesi. Muz ağaçları. Bunlar ahududular. Bir yanında portakal ağaçları. Burada şeyler neydi? Pancarlar. Pancarların yanı gene ahududu, portakal, muz. Bir kokonat ekmedim. Kokonat da çok yavaş büyüyor. 6-7 mevsimde bir çıkıyor arkadaşlar. Kokonatla uğraşamam. O sebepten dolayı bir tek kokonat ekmedik. Geri kalan her şey var. Bektaşi üzümü bile var. Ne gerekli diyor? Gündüze bekle. Tamam gündüz bekleriz ya, o sıkıntı değil. Bektaşi üzümü bile var. Biraz daha popülasyonunu arttıracağız tabii Bektaşi üzümünün. O yavaş yavaş zamanla olacak işler onlar. Köyümüze şöyle geceden bir bakış yapalım. Zaten sabah olmak üzere güneş doğuyor. Vatandaşlarımız uykularından 1-2 dakika sonra uyanacaktır diye tahmin ediyoruz. Arada çok fazla uyuyan arkadaşlar var. Onları tenzih ediyorum. Onları kenara çekerek normal standart vatandaşlarımız bak uyanmaya başladı abi. İşinin başında olan adam erkenden kalkıyor ve işine gücüne koyulmaya devam ediyor. Bu arada fırın sayısını bir tane daha arttırdım. Burada bir yerden de vazo üretiyorum. Vazo imalatı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı bir tuğla var. Şuraya bayağı bir tuğla yığdık arkadaşlar. Şu anda 60 tane tuğla, 64 tane de kuru tuğlamız varmış. Var. Bayağı bir dolu. Ekipmandan yana hiç sıkıntımız yok. Abi ne eksik? Portakal yok. La oğlum burası ağaç dolu ya la. Nasıl portakal yok? Bunlar ne? Armut mu bunlar? La mübarekler. Bunlar altın mı bunlar? Neyse tamam. Portakal yok diyorsanız yoktur abi. Portakal yok diyorsanız yoktur. Ben bir şey demiyorum size. Alın şu portakalları bir toplar mısınız? Hadi aslanlarım benim. Portakalları bir toplar mısınız? Beceremedim de tıklamayı. Bak bütün tuşlara bastım. Portakalları toplayın abi hemen. Hızlı bir şekilde portakal istiyoruz. Biz evimizin ufaktan inşaatına başlayalım. Mini mini yormadan sakin sakin gidelim abi. Şimdi buraya bir pencere atalım. Buraya da bir pencere atalım. Yani stratejik gitmem lazım. Burada çok büyük bir yapı yapıyoruz şu anda. Bu yapıyı bozmadan minimal gitsek bence çok tatlı olur. Bir pencere, bir duvar, bir pencere, bir duvar şeklinde gitsem bence çok daha güzel olur. Şöyle gördüğünüz üzere bence bu şekilde tatlı tatlı duracaktır diyelim. Şöyle ortaya bir tane pencere atalım. Çok fazla spesifik pencere yapmaya gerek yok. Aynı şekilde bir pencere, bir duvar stratejisiyle bu tarafı da şekillendirebiliriz diye tahmin ediyorum. Arkadan herhangi bir ekstra bir kapı yapmayacağım. Bir tane kapı yeterli abiciğim. Bir tane giriş kapısı yeterli. 50 tane kapı bir evin 50 kapısı olmaz. Tek noktadan girersin. Buradan gördüğün gibi pencereden camdan gerekirse bir şey olursa atlar öbür tarafa geçersin abi. Bu iş bu kadardır. Hemen bizim inşaat ustalarımız bir 6-7 tane inşaat ustam var. Onlar tıkır tıkır evi yapmaya başlasın. En azından bir temellerini bir görelim abi. Odalara böleceğiz. Birkaç oda yapacağız arkadaşlar. Şöyle dikine mi gitsem? Yani şurayı atarak söylüyorum, bir bölüm olarak mı yapsak yoksa ikili üçlü ufak ufak odalara mı bölsek bilemedim. Yani burada tabii ki vatandaşlar yaşayacak. Onlara bir yol yapmamız lazım. Yani ya da bir koridor yapıp
Böyle otel odası gibi mi yapsak? Burayı böyle ayırıp işte birinci oda, ikinci oda, üçüncü oda ama burada cam olmaz mesela. Olmaz o şekilde yemez abi. Öyle o iş olmaz. Dış duvarlarını tamamen tuğladan yapsak, içini şeye mi çevirsek, ahşap mı yapsak onu da bilemedim. Yani daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? Bizim için kolay olur, o ayrı bir mesele ama tabii bir de bu işin şeyi var. Evet arkadaşlar, ölüm timi hareket eden bir nesne yaklaşıyor. Ölüm timi çabuk acilen mızraklarınızı alıyorsunuz ve bu tarafa doğru koşuyorsunuz. Hadi aslanlarım benim. Bir taneye kaç tane tuğla gidiyor acaba? O yazıyor mu? 6 tuğla gidiyor. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tuğladan yana problemimiz yok. Yapıştırın aslanlarım. Beklediğim iş oldu abi. Bektaş üzümlerimizin bir kısmı daha yetişti. Bir sonraki sezon bu böyle ilerledikçe oradaki Bektaş üzüm popülasyonunu da arttıracağız. Ne yok acaba bunu yapman için? Kadife çiçeğimiz yok. Pekala tatlım, pekala. Kadife çiçeği bulacağım ben sana. Söz veriyorum. Bu ne abicim? Topla abicim. Topla. Zerdeçalını da topla. Şeker pancarını da topla. Şunları buradan kes direkt hatta. Direkt kes buradan. Ya bu tarafta daha o tarz bir yapılanma, o tarz bir şey istemiyoruz abicim. Aynı şekilde şuradakiler burası dursun. Burada bayağı bir keten var. Ne olur ne olmaz. Allah muhafaza bir şey olur. Şunu da toplayın oğlum. Kuru keten var hazır. Bu ne ya? Kurutulmuş keten. Oğlum toplayın şunları. Biz ketene muhtacız. Sicim yapmaya çalışıyoruz orada. Kendi küçük keten bahçemizden bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Evet, yapacak bir şey yok. Aloe vera işliyorduk bir yerden arkadaşlar. Onu artık biraz bekleteceğiz. Birazcık duracak. Oh oğlum, dünya sana güzel var ya bak. Adamın keyfe bak. Manzara bu. Karşıdaki ağaçlıklara doğru bakıyor. Biraz yağmur yağıyor. Yağmasa daha tatlı olacak da. Ne yapalım? Sağlık olsun. Şimdi oturdu portakal ağaçlarının dibine. Abi hayat bunlara güzel ya. Biz boşuna yaşıyoruz var ya bak. Baksana abi şuraya. Kebap kebap ya. Vallahi var ya, hayat size güzel oğlum var ya. Hiç ellemeyin, hiçbir şey ellemeyin, tamam mı? Sakın. Bize kadife çiçeği mi lazımdı? Şu ne? Bunu tıklayamıyor muyum ben? Tıklayamıyorum galiba arkadaşlar. Bir ufaktan bir sanki bir tıklanacak gibi ama ay çiçeği diyor. Topla bakayım abi ay çiçeğini. Belki bir şey öğreniriz. Mamut nerede? Mamut'u sahile kadar götürmüşler. İndirin aslanlarım Mamut'u, toparlayın. Arkadaşlar bu arada burayı kazıyorduk, hatırlıyor musunuz? Buradan su çıktı. Burada vatandaşlarımız su buldu. Şu anda buraya hiçbir işlem yapamıyoruz o sebepten dolayı. Yani bizim maden işi bu yol boşuna yapılmış oldu. Birazcık askıya alındı diyelim ama yapacak bir şey yok. Sonuç olarak o da bizden, o da bizden abi. Bunlar kil mi? Kum. Kumdan da olmaz mı ya? Olur aslında, yaparız. Kumdan da yaparız da bayağı bir uğraştırır bizi. Neyse şu tuğla işini bir halledelim. Bir yerden de kil bulmam lazım benim. Zengin toprak değil de kil. Kil. O arkada iyi kil yatağı var. Oo, ölüm timi. Çabuk. Burası alpaka dolu. Hadi aslanlarım. Hadi ölüm timim benim. Şurayı bir indirin abi. Şurayı bir indirin. Hızlı bir şekilde. Şurada alpaka eti değil de artık birazcık mamut eti pişirebilirsiniz. Bu arada yemekten yana bayağı da sıkıntı çekmiyorum. Yani ben sizin görmediğiniz sahnede bayağı bir oynadım arkadaşlar. Herhangi bir yemekle alakalı problem yaşamadık. Zaten görüyorsunuz her yer meyve bahçesi. Yani yaşarsak ayıp bize diyelim. Bu sebepten dolayı şimdilik gayet mutlu bir şekilde takılıyoruz. Abi yeni maden bölgemiz şurası olsun. Şu alanı 54-55 karelik alanı kazın abiciğim. Kil lazım. Kil çıkartmam gerekiyor. O sebepten dolayı birazcık toprakla aşırı neşir olmamız gerekecek. Tuğla üretimi devam mı? Devam. Tuğla üretmeye devam ediyorsunuz. Ondan yana sıkıntı yok. Bir yerden de tuğla yapıyorsunuz değil mi aslanlarım? Tuğla üretimi devam. Aynen bak, burada şekillendiriyor bizim dayıoğlu. Bir tane de burada şekillendiriyor ablamız. Üretin aslanlarım. Üretin. Hatta ben size biraz daha şey yapayım. Biraz daha ürettireyim şuradan. Şöyle bir 50-100 tane daha. 60 tane yeterli ya. Tamam, sıkıntı yok. Yapalım. Ufak ufak halletmeye çalışalım. Çünkü o duvarları yapmamız için bizim biraz daha artık bir şeyleri biliyor olmamız lazım. Bak burada millet toplandı, evin etrafına bakıyor. Ne yapıyorlar acaba? Nasıl bir şey çıkacak ortaya diye böyle bir heyecan var, bir merak var arkadaşlar vatandaşlarda. Haklılar mı? Vallahi haklılar. Ben olsam bu devirde
betondan binayı ben de merakla beklerim. Nasıl bir şey ortaya çıkacak diye beklerim yani. Bir gözümün ucu orada olur. Eğer çalışıyormuş gibi göstermem gerekiyorsa buralarda çalışıyormuş gibi yaparım. Tahta toplarım, odun toplarım. Merak ederiz yani milattan önce bilmem kaçıncı yüzyıl biz betondan tuğlaya ev yapmaya geçtik yani. Artık medeniyet yok demez kimse. Tuğladan ev yapıyoruz abi, daha ne olsun yani, daha nasıl bir medeniyet bekliyorsunuz? Bunun bir üstü zaten biraz sonra çıkacak. Birinci Dünya Savaşı çıkacak yani. O devre kadar geldik. Durumumuz gayet iyi. Artık ekonomik açıdan da bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Gördüğünüz gibi alan komple meyve bahçesi. Artık bir daha derse ben açım, meyve yok, o zaman küllahları değişiriz. Bir şey eritemedik. Bakır eritemedik. Yani bakırımız var, cevherimiz var ama eritme işini bir türlü beceremedik arkadaşlar. Acaba şimdi eritecek mi? Aldı eline ama bir o kaldı. Onu da yaparsak olay bambaşka bir boyuta gidecek. Ama halledecek gibi, sanki bir uğraşıyormuş gibime geldi benim. Yani şu anda dediğim gibi bölgenin en lüks, en sosyetik köylerinden bir tanesiyiz. Meyveden yana sıkıntı yok. Et var. Beton yapılaşmaya da girdik artık. Dediğim gibi bölgede sözümüzü dinleteceğimiz bir pozisyona geldik. Yani adamlar böyle bir yapıyı burada görecek ya. Adam hiç dünyadan haberi yok. Şurada ebe geziyordu az önce aşağıda. Geliyor buradan yürüyor. Aa diyor, şurada bir şey var diyor. Bak şu boyuda, zaten boyu bu kadar. Böyle geliyor. Ulan oğlum o ne diyor. Orada kocaman bir yapı var diyor. Böyle yapıyor. Geliyor, yaklaşıyor. Abi şöyle bir bakıyor. Lan diyor, bu adamlar ne yapmış? Isırmaya falan çalışıyor böyle tuğlayı. Diyor bu adamlar ne yapmış diyor. Buraya kocaman şey yapmış. Biraz daha geliyor, meyve bahçeleri diyor. Ben cennete geldim galiba diyor. Ama bizim avcı ekip direkt burada hemen karşılığını vermesi lazım. Hayırdır kardeş, nereye geldin deyip bir boğazına bir sarılması lazım yani onun. O kadar adamı boşuna beslemiyoruz biz. 180 tane adama yaklaştık. Ki daha da fazlaydık. Bak içeride dur. Gelin. Bize yeni enerji kaynakları lazım. Ve arkadaşlar beklenen sürpriz geldi. Ne görüyorsunuz ekranda? Ekmek. Ekmek yapmayı öğrendik abi. Ekmek yapabiliyoruz artık. Çok güzel. Artık bak vatandaşlar tadına bakıyorlar. Ekmek. Ula diyor, ha bu nedir diyor. Ha bu nedir? Trabzon ekmeği yaptık. Trabzon ekmeği yapabiliyoruz artık. Nasıl pişiririz? Ekmek hamuru imalat. Yapıştır. Yapıştır abicim. Ekmek hamuru imalatının dibine vurun abicim. Ekmek pişireceğiz. Şurada çılgınlar gibi kamp ateşinde kavrulmuş kabak. Kamp ateşinde kavrulmuş pancar. Abi baksana neler yapabiliyoruz ya. Gençler ekmeği abanın. Ekmek önemli. Ekmek önemli. Hadi aslanlarım. Sabahleyin kalkıyorsunuz. Ekmeğe yükleniyorsunuz. Bu bölüm dolu dolu oldu. Sonunda bölümü böyle artık ben açım, ben şöyleyim diyen vatandaşlar yerine bak gene aç. Gene aç. Bunların gözü aç abi. Bunların gözü aç. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Neyiniz eksik ya? Neyiniz eksik kardeşim? Alın size her yer ahududu tarlası ya. Neyiniz eksik ya? Ahududu, portakal. Hayır ağacı kesme. Hayır. Lan ağacı kesme derken bütün ağaçları kestirttireceğiz şimdi. Hayır. Sakın ağacı kesme. Heh. Vallahi sinirden bak portakal ağaçlarını kestirttireceklerdi bana. Az daha o raddeye kadar geldik. Kardeşim açsan bu ağaçların hepsi bizim. Yani bir zahmet az bir şey şöyle elini böyle ağaca doğru uzat. Şöyle hafiften kafanı kaldır bir bak. Hangi meyve olmuş oradan bir tanecik kopart ye ya. Çok zor bir şey değil ama. Peki. Peki kardeşim, peki sen bilirsin. Açlıkla sınanıyoruz. Sorun yok arkadaşlar. Problem değil. Ben onlara takılıyorum. Onlar bizim çocuklarımız gibi. Öğrenecekler. Aç kalmayı öğrenecekler abiciğim. Aç kalmamayı öğrenecekler. Özür dilerim. Bunu nasıl çeviriyorduk ya? Heh. Shift'le mi çeviriyorduk? Tamam oldu. Bir an unuttum arkadaşlar nasıl çevrildiğini de. Şimdi şurayı şöyle yapacağız. Ya mecburen böyle yapacağız. Bunun başka yolu yok. Ya da kapı kapı gideceğiz abi. Yani buraya bir yere bir kapı atmak zorundayım ben. Bir dakika. Bir dakika.
bu tuğlayı buradan kaldır. Bu hiç başlama abi. Hiç başlama hiç. Gel. Gel şuraya. Şu evin dekorasyonunu bir yapalım. Arkadaşlar burası eve adam girdi. Tamam. Birinci odayı şöyle düşün burası. Ya burayı eğer oda yapacaksak mecburen bu şekilde yapmam lazım. Başka yapabileceğim hiçbir şekli yok. Ya da dediğim gibi burayı kapatacağız. Şuradan şöyle kapatacağız. Bir giriş de burada olacak. Burası hol gibi kullanılacak. Buradan sonra gideceğiz. Bak şöyle bir şey yapalım. Güzel kardeşlerim. Şöyle bir şey yapalım. Gel abiciğim ver şu duvarı bana. Şuradan sonra 2 tane duvar atalım. Tamam buraya kadar yapsınlar. Kapılardan gene içerilere girilebilsin. Ondan yana herhangi bir sıkıntı yok. Akabinde çevir abi şunları. Şöyle bak burada 2 tane fıstık gibi odamızı yaptık. Birinci oda, ikinci oda. Burası girişte kapıdan yakın hemen fıt içeri gir yat. 10 numara 5 yıldız bir mekan. Tamam mı? Burası 10 numara oldu. Şimdi ikinci odalar şurada olsun. Şu en köşeyi de yapalım. Şu köşe hattı da bir bitirelim. Burayı da aradan çıkartalım. Abi ikinci odada tamam şuraya bir oda yaparız. Ondan yana da sıkıntı yok. Sonra bana bir tane de şuraya oda ver. Gel abi. Parça parça yapacağız. Hiç strese gerek yok. Bak abicim odalara. Gördün mü? Birinci odamız, ikinci küçük odamız, üçüncü büyük odamız. 10 numara 5 yıldız. Ne eksik kardeşim? Tuğla gerekli. Tamam tuğla yapıyoruz ya. Ben yanlış şey mi tıkladım? Yo tuğla tamam doğru. Kerpiç değil mi? Bizim yaptığımız kerpiç değil. Tuğlaydı. Tuğla duvar. Doğru ya tuğla duvar. Ben de diyorum bir an bir şey yanlış mı yaptık? Oğlum tuğla üretmiyor musunuz siz? He, tuğla üretimini bitirmişiz. Yapıştırın gençler tuğla. Bize tuğla lazım. Acilen tuğla. Hızlı. Hızlı çocuklar hızlı. Burada kalay cevheri gerekli diyor. İnceleme olmaz diyor. Kalay cevherimiz maalesef şu anda yok. Hadi aslanlarım tuğla işine yükleniyorsunuz. Ne lazım diyor? Kil gerekli diyor. Kil gerekli. Tamam kil işini çözeriz. Kabuklu buğday. Buğdayımız bitmiş galiba anladığım kadarıyla. Birazcık buğday toplayalım gençler. Hemen buğday işine girin. Ben de şuradan hemen kil işine gireyim abicim. Şu alanı hemen bir kürekler misiniz gençler? Hemen bir kürekler misiniz? Acilen kil lazım. Gördüğünüz gibi vatandaşlar maalesef tuğla pişirmekte zorluk çekiyor. Bu kadar vazoyu ne yapacağız? Bu kadar vazoyu ne yapacağız? Bunlar bizim için büyük bir soru işareti. Hadi gençler bak bu adam ekmeklerini pişiriyor. Abi bu ya. İşte olay bu abi. Medeniyete sonunda geldik. Ekmeğin olmadığı yerde medeniyet mi olur ya? Ekmek yapmayı öğrendik. Siz ne duruyorsunuz lan burada tek sıra halinde? Ekmek bekliyorlar galiba. Artık ben öyle anlıyorum. Ekmek bekliyorlar büyük ihtimalle. Neyse şu binanın iç katmanlarını da bir yapalım. Tuğlalar buraya gelecektir parça parça. Biz o ara operasyona devam edelim. Yani şuranın yapılması gereken sistemini kurmaya devam edelim. Abiciğim şimdi geldik. Yine tuğla duvardan devam edelim. Aynı sistemi mi yapsak yoksa farklı bir sistem mi yapsak? Bak şimdi buranın kapısı neredeydi? Buranın kapısı oradaydı değil mi? Tamam güzel. Şuraya bir kapı yapmak yerine şuraya bir kapı yapmak daha mantıklı olur. En azından adamlar daha da güvenli bir şekilde içeri dışarı hareket eder. Yani yoksa benim çıkarken kapıdan ses yaptım vesaire gibi şeyler sorunlar yaşanmasın abicim. Hiç böyle sıkıntılı işlere girmeyelim. Şurası tamam. Bir tane daha oda yapmam gerekecek ama onu da bu tarafa yapacağım sadece. Şu kısma bir oda yapacağım. Bir de şu yanlışlıkla tab tuşuna basmayı bırakırsam ben olacağım abicim. Tamam. Bak burası gayet tatlı bir şekilde oldu. Birinci oda, ikinci oda, üçüncü oda, dördüncü oda, beşinci oda, şurası da altıncı oda, şurası boş koridor. Burası niye koridor diye sorarsanız arkadaşlar burasının koridor olmasının sebeplerinden bir tanesi şu. Nerede merdiven abicim? Burada. Merdiven yapacağız. Buradan çıkartsak dönerler mi? Dönerler herhalde diye tahmin ediyorum. Tamam. Burası üst kata çıkan koridor. Ama böyle çıkartırsam ben bunları nasıl buraya koyacağım? Böyle olmaz. Dur. Dur. Ters yapacağız. Tam tersini geleceğiz. Evet. Şöyle geleceğiz. Yani şuradan bu tarafa gitmem lazım benim.
Ama onun için de işte birazcık uğraştıracak bizi. Oğlum şöyle dönemiyor musun? Dön dön dön. Heh. Dediğimiz bu. Gel abicim şöyle. Tamam. Abi zor bir şey istemiyorum senden ama ısrarla olmamak için elinden geleni yapıyorsun. Peki. Yok 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 yok. Bunu da beğenmedim abi. Neyse şu duvarları bir halledelim. Ya da ben bu tarafa çıkartayım. Gerekirse oradan bir katman atarız. Ona göre mi gideriz? Çok kötü olur ya. Öyle çok çirkin bir görüntü olur. Aynen. En mantıklısı buradan vermek. Buradan üst kata çıkartırsak olay tertemiz çözülür. Hiç başımız ağrımaz. En azından daha spesifik bir şekilde uğraşmayız. Buradan üst kata çıkartırız. Şunun üstünü açık bırakırız. Hem zaten orası tavan da değil. Mis gibi olur. Şurayı kapatmayacağım. Yani şu orta açık kalsın böyle. Eski yapılarda orta boşluk kalır ya böyle havaya kadar. Öyle bir şey yapmayı tasarlıyorum. Becerebilip de yapabilirsek tabii işin o tarafı tamamen muamma. Yapabilirsek, becerebilirsek olur. Beceremezsek artık vatana millete hayırlı uğurlu olsun deriz. Ne deriz abicim? Şimdi yataklarını da koyalım. Abi vatandaş buraya kadar gelmiş. Şimdi bu adamların yataklarını koymazsan olmaz. Dur şimdi sen bir dakika bir başlama hiç. Sen de bir başlama. Dur 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 dur. Yanlış şey yıkma. Şunu yık. Şuraya başlamayın bile oğlum. Heh. Tamam. Şeyi yapsınlar. Merdiveni yapsınlar. Merdivenle bir derdim yok benim. Merdiveni yaptıktan sonra abi artık yün yatağa da geçelim değil mi? Yani bu adamlar yün yataklarda yatması gerekiyor artık. O sebepten dolayı şuralara bir yün yatakları verelim. Biraz tuğlalar var. Beni üzecektir buraya yerleştirirken. Eh be eşek. Gidip de oraya mı yatasın tuttu ya? Var tam eşekler ya. Tam bir eşekler. Abi sen kapının ağzında yat. Tamam inşallah sana denk gelir. O tam şeyin üstünde oturan adam var ya. İnşallah ona denk gelir de kapının ağzında yatar. Arkadaşlar yatağı mümkün olduğu kadar fazla yapacağız. Yani elimizden geldiği kadar fazla adam yatırmaya çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz ilk çağlardayız. Elimizden geldiği kadar vatandaşımızı dışarıda bırakmadan buraları yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu da okey. Şuralara da birer kişi attık mı en azından buranın popülasyonunu tamamlamış oluruz. Kafi. Şuraya bir tane yatak atarım belki ilerleyen vakitlerde becerebilirsek. Onun haricinde başka bir şeye gerek yok abi orada. Yine keza aynı şekilde şuraya da hemen bir yataklarını atalım. Yün yatak abi. Yapabildiğimiz kadar yün yataktan devam. Şöyle şu köşeye yapabiliyor muyuz? Vallahi yaptık. Buraya niye yapamadık biz az önce? Yapılıyormuş ya. Tamam buraya da koyalım abi. 10 numara 5 yıldız abicim. 10 numara 5 yıldız. Tamam. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 9. Tamam sıkıntı yok. Abi 2 kişi şu köşede yatsın. Toplam 4 kişi küçük odalarda, 4 kişi büyük odalarda ona göre ayarlarız. Burası zaten bayağı alacak. 8, 8, 16 desek 4 de burada var. Bir 16 da buradan gelir. 32. 8 de burada. 40 kişi falan yatıracağız burada. Gayet tatlı bir sayı yani. 40 tane adamı burada uyutacağız. Bence kafi. 40 kişi gayet tatlı bir sayı yani. Kapı ağzında yatın abicim siz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Camdan kurt kuzu gelip sizi kapıp götürür yani. Kapı ağzında yatın. Daha tatlı bence. Ya ben 40 diyorum da burası 40'tan fazla adam alacak. Zaten ben kafama göre dolduruyorum. Görüyorsunuz. 3 diyorum 5 yapıyorum. 5 diyorum 6 koyuyorum. O yüzden çok problem olacağını zannetmiyorum. Bayağı bir burası kapasiteli bir yatakhane gibi bir hale bürünecek. Ne yapayım başka türlü yapacak bir şey yok. Sonra 3 kişi 5 kişi dışarıda kalıyor. Yok benim belim ağrıyor ben bugün çalışmayacağım. Niye oğlum? Ben bugün dışarıda uyudum. Adam geliyor size ajitasyon yapıyor. O sebepten dolayı vatandaş dışarıda yatacağına birazcık iç içe yatsın abi burada. Bak fıstık gibi yataklarında yapacağım ben onları şimdi. 10 numara 5 yıldız takılsınlar. Bizim kardeşlerimizden bir kısmı açmış. Alın abicim size şunlardan toplayın. Alın gelin bir. Hayır ya şu ağaç kesme işini bir bırak artık. Alın oğlum portakal toplayın. Toplayın oğlum portakal. Hadi kalkın kalkın hadi şu binalardan bir çıkın bakayım. Sabah oldu hadi kalk. Bir kalksa zaten yemek bulacak kendine de yok. Kalkmadığı için tabii ki yemek bulamıyor yani adam. Cinnet geçittirecekler bana en son. Toplayın oğlum şunları da.
Toplayın oğlum şunları da. Ah hepsini toplayın. Al gidin toplayın. Dünyanın yemeği var burada bak. Ya ben açım deme şansınız yok sizin artık. Tamam mı? Ben açım gibi bir şeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Yataklarınızı hızlı bir şekilde yerleştirin. Koridora da bir kişi atabiliriz. Adam ailesine küser. Bir şey olur. Ne bileyim kavga eder. Al abicim yat şu koridorda. Şu 2 tane koridora atalım. Tamam, ortayı kapatmayacağım için oraya atmayalım. 2 kişi orada yatsın yeter. 2 kişi 2 kişidir abi. Dışarıda adam bizim için. Bu da tamam. Üstlerini kapatacağım. Ahşapla arkadaşlar. Zaten yani 1900'lü yıllara kadar birçok binanın şeyi ahşaptı tabanı. O sebepten dolayı yani sıkıntı çıkartmazsınız diye tahmin ediyorum. Burayı da kapat. Hop. Kapat abicim. Kapat. Kapat. Tamam. 10 numara. Şunun üstünü de kapattığımız anda olay bambaşka bir boyuta bürünecek. Yani artık burada da vatandaşlarım tatlı tatlı uyuyabilecekler. Gördüğünüz gibi ekipler hızlı bir şekilde malzemelerini taşıyorlar. Buraya ne lazım? Tabii ki bu adamların yolunu birazcık daha artık şuradan itibaren alıyor olmamız lazım değil mi? Bu adamlara yol lazım arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde yollarını çekelim. Etrafını falan zaten toparlayacağım. Ondan yana herhangi bir problemimiz olmasın. Bir de buraya ışık artık lazım. Buraya bir ışık inşa etmemiz lazım. Abi şu dönemeçe bir tane meşale atalım. Bir tane de evin girişine koyalım. Yeterli olacaktır. O iki mesafe arasında bayağı bir şey var. Çok rahat bir şekilde birbirlerini destekleyecektir o iki ışık. Çok problem olursa ona göre farklı bir operasyon çekeriz. Abi ne var burada? Ekmek yapmıyor musun oğlum? Bu adamlar açım ben diyor. Ekmek var işte. Ekmek yiyin. Ekmek bulamıyorsunuz. Pasta yiyin. Yani ne diyeyim ben daha? Bu devirde bana şu cümleyi mi söyleteceksiniz? Kek var, börek var, çörek var. Yani her şey var. Ahududu var, pancar var, muz var, kokonat var. Ne istiyorsan ye. Tamam, tamam. 10 numarayız. Abi yolları da ufak ufak başlarsanız hadi aslanlarım şu tavanları da halledin. Bugün en azından şu yapının bir miktarını oturabilir pozisyona getirin bize ki vatandaşlar demesin abi biz üzülüyoruz. Bizim oramız ağrıyor. Bak ben sokaklarda yattım. Abi size mis gibi bunu niye almıyorsunuz? Depolama alanı yok diyor. Ulan nasıl depolama alanı yok? Yaparız abicim. Yaparız. Yaparız. Depolama alanı yaparız. Siz yeter ki depolama alanı yok deyin bana ya. Şimdilik mecburen buraya yapacağım. Çünkü şu anda burada hala faaliyet gösteriyoruz. 3 tane depolama alanı yapsam en azından biraz daha bir şeyleri doldururuz. Şunun altına da birkaç tane koyalım. Taşıyacağız arkadaşlar bunları. Merak etmeyin. Ondan yana gönlünüz ferah olsun diyeyim. Taşıyacağım için çok fazla önemsemiyorum. Tık tık tıklıyorum rastgele. Çünkü yeni yerleşim yerlerinin o tarafa doğru gittiğimiz için yani bizim iki noktanın arasında ulaşım yapabileceğimiz bir alana ihtiyacımız var. Hem burayı besleyebileceğimiz hem de orayı besleyebileceğimiz bir mekanizma yapmam gerekiyor. Nasıl bir şey yaparım? Vallahi şu anda hiçbir fikrim yok. Ama şu alpakaya öncelik verir misiniz arkadaşlar? Hadi. Bunu da niye avlamıyorsunuz acaba? Burada mamut var. Hadi gençler. Hadi birazcık tempo ya. Evlerde yatıp yuvarlanmayın. Hadi. Hadi tempo birazcık. Yani oraya da fırın lazım. Oraya da gene aynı şekilde birkaç tane ateş noktası lazım. Yani köyün meydanı gibi bir şey de oraya yapmamız lazım. Çünkü tamam burada 172 kalıyoruz. Kaç tane bina yapı yaptık. Onun sadece altında 45 kişi kalıyor yani. 45-50 kişi falan kalıyor. Bence gayet iyi durumdayız yani. Dediğim gibi en az bir 50 kişiye yakın bir vatandaş ağırlayacak. Sadece şu binanın alt katı. Böyle göstereyim arkadaşlar. Şu gördüğünüz binanın alt katı 50 kişiye yakın bir vatandaş ağırlayacak. Bizim orada koca köyde 170 tane adam var. Yani biraz daha zorlasak köyü buraya sokacağız yani. Öyle bir şeyimiz var. Öyle bir durumumuz var. Gördüğünüz gibi vatandaşlarım hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. En azından üstleri kapansın. Gece ben açıkta yattım. Yok oram ağrıdı, buram ağrıdı gibi şikayetler duymayalım. Tuğla geliyor zaten. Tuğlalar bir yerden üretilmeye devam ediyor. Ufak ufak eksiklerimiz var. Yün eksiğimiz var. Yetmeyecektir yünler. Çünkü bizim adamlar alpakayı orada öldürüp bırakmış. Niye bıraktınız oğlum diyorum. Diyor ki
yer yoktu diyor. Lan oğlum al getir köyün meydanına şuraya bırak. Psikolojik deli orada av mı bırakılır? Yok öğreteceğiz ya. Bunlara medeniyeti öğreteceğiz. Ne yapalım? 5 tane alpaka eti var. Pişiriyor musunuz peki? Yok. Niye pişirsinler ki? Yiyecek çok. Alpaka eti. Yap abiciğim. 24-25 tane alpaka eti yap. Pişir. Pişir 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 pişir. Kil geliyor mu? Kil geliyor mu? Ne eksik? Kazma mı bitti? Oğlum kazmaları yediniz mi lan? Dünyanın kazmasını yapmıştım ya ben. Bunlar ne? Eyvah eyvah. Bizim kazmaları yemişler arkadaşlar. Abi 50 tane yap kazma. 50 tane de şundan yap kazma. Tamam mı? Taş balta, taş ne deniyor? Çakıl taşı ve şeyden işte. Çakmak taşı ve şey kazma. Ne denir ona? Her neyse işte. Gelecek şimdi. Normal taş kazma. Konuşamadım da ya. Tamam. Onlardan yapın abicim. Biraz da sicim bağlayın. 24-25 tane sicim bağlayın. En azından olsun. Mızrağımız var. Çekicimiz var. Balta ile alakalı bir sıkıntımız yok. Mızrakla alakalı da bir sıkıntımız yok. Tamam. Güzel. 100 tane şu anda çekiç şey yapacağım. Kazma yapacağım. Yeterli olur herhalde diye tahmin ediyorum. Buradaki arkadaşlar hızlı bir şekilde yaparsalar un gerekli diyor. Un için vazo gerekli diyor. Vazo için buğday kabuğu gerekli diyor. Yani birbirine bağlantılı bir şekilde zincirleme reaksiyon yapıyorlar arkadaşlar. Olsun. Toplayın abicim. Toplayın. Bunlar ne? Bunlar buğday değil mi? Mübarek. Şimdi benim buğdayı öğütmem için de şey mi yapmam lazım? Şuradan un mu üretmem lazım? Ekmek hamuru mu? Yok. Fırınlanmış kase buğdayı, kabuklu buğday, un. 2 kere de mi acaba çıkıyor? Buğday artı vazo, kabuklu buğday artı bileme aracı. He, tamam şimdi oldu. Önce kabuklu buğday üretiyoruz. Arkasından un üretiyoruz. Bileme aracı ile beraber. Yanlış anlamadıysam. Öğütme taşı ile beraber yani. Şöyle bir 15-20 tane daha öğütme taşı yapsınlar. Yapsınlar. Sorun değil. Bir şekilde dönecektir. Sistem bir şekilde kendine gelecektir. Ben de diyorum hani normal standartlarda buğdayımın bitmemesi lazım. En az 50-60 hasat buğday aldık. Yani buğday olması lazım diye düşünüyorum. Meğerse 2 aşamalı yapıldığı için ben orada ufak bir atlama yapmışım. Sağlık olsun abi. Şuraya da buğdaylarımızı dikelim. Burada da bir buğday tarlamız olsun. Buğday önemli. Ekmek yapıyoruz artık. Ekmek yapıyorsan buğday lazım. Buğday şart. Yani buğday tarlası olmayan bir memleket olmak istemeyiz abicim. Dışarıdan buğday almak çok sağlıklı bir iş değil. Ekmeğimize zehir katmasınlar. Kendi buğdayımızı kendimiz burada üretiriz biz. Tertemiz bir şekilde. Bence kafi gelecektir. Bu kadar buğday tarlası bu vatandaşlara yeter. Ekmeğimize kadar zaten her şeyi kendimiz yapıyoruz. Gördüğünüz gibi A'dan Z'ye her şey var. Yollar tamam. Ne eksik oğlum? Kazmamız bitmiş ya. Kazma yapmamız lazım arkadaşlar. Biraz kazma sıkıntısı çekiyoruz. Biraz da yün problemi yaşıyoruz. Oğlum aldınız mı artık şu alpakayı? Hadi aslanım. Bu alpaka büyük ihtimalle bug'da. Çünkü hiçbir şekilde teslimat yani hareket hiçbir şey yapılmıyor. Yapacak bir şey yok. Çatımız bitmiş. Ufak bir şurada tuğla eksiğimiz var. Onlarla da ilgileniyorlar vatandaşlarım. Halledecekler. Benim o arada yün işini biraz daha hızlandırmam lazım. Yani sabah olunca büyük ihtimalle birazcık yün saldırısına geçeceğiz. Alpaka, mamut ne bulursak yakalayacağız. Yapacak bir şey yok. Ufak ufak oraları halletmem gerekecek. Şunları da toparlayın abi hızlı bir şekilde. Hadi gençler sabah oluyor hadi. Hadi vurun kafayı yatın. Sabah dimdinç kalkın. Bırakın işi gücü. Evet güne hummalı bir çalışmayla başladık. Güneş daha tam olarak kendini hissettirmedi ama vatandaşlarımız uyanmaya başladı. Ben bir yerden avımı arıyorum abiciğim. Bana yün lazım. Ben vatandaşlarımın rahat rahat uyumasını sağlamak için benim bir yerden yün bulmam gerekiyor. Kazma mazma işi yaptırıyoruz zaten. Oradan problem olmaz. Ama avlayacak hiçbir şey yok. Gördüğünüz üzere mamut bile uyuyor. Buraya kadar gelsek başımıza bir şey gelmez herhalde. Onu rahat rahat taşırız diye tahmin ediyorum. Neyse gitsinler şu mamutu avlamaya. Mamut uyandı. Tek başına en azından.
rahat bir şekilde avlayacaklardır. Başka avlayacak bir canlı arıyorum da yok arkadaşlar. Bunlar buralara mı kaçmışlar? Abi depolama yapılamaz ne demek ya? Depolama alanı yok diyor yakınlarda. Psikoloji mi bozacak benim ya? Al oğlum. Al sana depo alanı. Al. Al sana depo alanı ya. Al yakınlarına bak. Al şunun hemen dibine depo alanı inşa edeyim. Abi üstüne gerekirse sundurma atacağım. Al sana depo alanı ya. Taşıyın siz yeter ki aslan parçalarım. Getirin yeter ki buraya. Biz başka bir şey istemiyoruz sizden ya. Şunu da iptal et. Sarı sarı şeyler görmek istemiyorum abicim. Onları lütfen getirir misiniz? Depo alanımız var artık bak. Burada var. Bunların önüne birer sundurma atarız. Yani çatıdan itibaren birer sundurmalarını yaparız. Hatta yapalım. Lafta kalmasın. Yapalım abicim sundurmalarını. Al abi size sundurma. Yani ondan sonra o yok, bu yok, şu yok gibi şeyler kesinlikle ve kesinlikle duymak istemiyorum. Kerpiç, kolon, taş, sütun diyor. Yok abi bizim taş, sütunla sütun ne işimiz olur? Bizim taşla, toprakla işimiz yok. Abi yap sütununu şuraya. Biz buraları desteklememiz gerekecek. Nasıl yapacağız başka türlü? Tabii ki böyle. Sonra yok o olmadı, bu olmadı gibi şeyler yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Şuraya bir toprak doldurur musunuz arkadaşlar? Buraya bir sıra toprak atın. Orası aşağıda kaldığı için çatının üstünü destekleyemiyorum. Şimdi bunun üstünde adamlar dolaşacak. Dolaşacaksa ister istemez onun altının bir kolonla bir kirişle desteklenmesi gerekiyordu. Biz de o sütunları buralara attık. Tamamen gerçekçi bir şekilde takılıyoruz. Gördüğünüz üzere her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bak alpaka geldi. Aslan parçası alpakayı buraya getirdi. Çok iyi bir şekilde. Şimdi benim inşallah vatandaşlarımın bir tanesi de oradan gelir bu alpakayı buradan alır ve götürür orada keser. Niyetimiz o. Becerebilirsek tabii yapabilirsek. Hadi baba yiğitlerim. Hadi çalışacaksınız. Hadi olacak bu iş hadi. Bak burası alpaka dolu. Aslanlar. Burası alpaka dolu. Şu iki alpakayı bir mıhlayın. Sonra şu iki alpakayı da bir mıhlayın. Bize etten ziyade şu an yün lazım. Hadi aslanlarım. Aa bak götürmüşler alpakayı. Güzel. Alpakayı götürmeleri bu adamların kafaları çalışıyor demek ki. Kim sırtladı oğlum? Bizim Ken mi? Mühendis Ken vardı ya o mu aldı? Bu Lo'ymuş. Ilo. Ilo almış götürüyor bizim şeyi. Dikin abicim buğdaylarınızı, başaklarınızı, arpalarınızı ne varsa. Nit kazma aracı. Kazmamız sıkıntı. Kazma yetmiyor. Balta yazdı da balta yok demesi için şuradaki milyonlarca baltayı bitirmiş olmaları lazım diyecektim. Tamam kazmaymış. Çakmak taşı gerekli diyor. Yani şu an 4 kişi aralıksız hunharca çakmak taşı yapmaya çalışıyor ama yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz abicim. Bir 50 daha şurada çıkartalım. Bir 50 kazma daha şurada çıkartalım. Aynı şekilde şunlardan da bir 50-50 vereceğim. Abi yetişmiyor. Kazma yetiştiremiyoruz. Vatandaşlara yetiştiremediğimiz zaman da böyle oluyor. Yapın abicim mümkün olduğu kadar. Şimdi eğer kazma yetiştiremezsek bu sefer şey de yetişmiyor. Kil yetişmiyor, tuğla yetişmiyor ister istemez. Hepsi birbirine bağlı. Hepsi birbirine bağlı olduğu için bizim acilen ya dışarılardan bir kil stoğu bulmam lazım. Tek tek böyle taş topluyorum ya. O tarz bir stok bulup getirmem lazım. Bak adam bizim alpakayı aldı. Aslan parçası be. Baba yiğit bunlar. Baba yiğit. Ne yok diyor. Lan nasıl bıçak yok? Abi biz 2 bölüm önce milyonlarca bıçak, taş, balta yapmadık mı? Bu adamlar ne yapıyor bunları? Yiyorlar herhalde. Allah Allah. Al kemik bıçak. 50 tane. Abi taş bıçak 50 tane. Bir de bunları yaparken şunlardan da lazım olacak. Al 100 tane de şurada taş kırın abicim. Tamam. Yapıştırın. Yapıştırın abicim. Bir yerden benim gene taş, kaya, balta, sopa, ufak tefek el aletleri bulmam gerekiyor. Bak şu şekilde yani arkadaşlar. Şu toplanacak taşlardan lazım çünkü
Ben eminim ki 5 dakika sonra diyecekler ki şey yok. Taş yok. Kil yok. Sopa yok. Kil. Topla abicim. Bir yerden şöyle öbek bulsak çok daha güzel olur. Öbek halinde. Bak bak şurada bir bitki gördüm. Şu bizim aradığımız bitki mi? Ekinezya'ymış. İlk defa duyuyorum. Ekinezya. Dedim aradığımız bitki o mu? Bir bitki arıyoruz. Hatırlarsanız bir aloe vera ile bir okşama hareketleri yapıyordu bizim orada arkadaşlardan bir tanesi. Ama maalesef aloe verayı kendine sürmeyi başaramamıştı. Bir bitki eksik dedi. Biz o bitkiyi arıyoruz. Bulamadık hala. Bir tane kil de buradan çıktı. Abi bir tane iki tane bakmayın. Vallahi o kadar çok lazım oluyor ki. Yapıştırın abi toplayın. Allah ne verdiyse toplayın yani öyle söyleyeyim. Şuradan taşları da sopaları da alın. Abi 7 tane kaya mı var? Burada bir sürü kaya yok muydu? Bizimkiler topladı galiba onları herhalde. Topladıysalar yapacak bir şey yok. Şuradaki kayaları da alın. Alın gençler alın. Götürün dükkana. Depolu abicim. Etrafta ne kadar taş, sopa bir şey varsa hepsini alıp götürün abi. Mümkün olduğu kadar çünkü bunların hepsi bize lazım. Yani bir şeyler yaparken bir şeyler eksiliyor. Yani sürekli bunları şeyle toplayamıyorsunuz maalesef. Sağdan soldan bulduğunuz şeylerle olmuyor. O sebepten dolayı böyle irili ufaklı bulduğunuz her şeyi getirmeniz gerekiyor maalesef. Maalesef ki maalesef arkadaşlar. Kayalar, taşlar. 18 tane küçük taş bulduk bu arada. Bu gayet güzel bir şey. Şurada da varmış. Dediğim gibi çevredeki bütün taşları toparlıyorum. Yani ne kadar taş, sopa, işte aklınıza gelebilecek malzeme varsa toplayarak köye götürmeye çalışıyorum. En azından evimizi bitirdik. Yani o bizim için büyük bir avantaj. Evin çatısı için ne gerekli abi? Kesik kütük gerekli. Yapmıştım ben bir sürü kesik kütük ya. Allah Allah. Gene başladık. Sarpa sarmaya başladık. Abi taş balta başını iptal et. Sen şurada biraz kesik kütük yapar mısın? Dayıcım 200 tane kesik kütük yap. Kütük gerekli diyor. Oğlum kütükleri yediniz mi lan? Ne yaptınız kütükleri ya? Burası kütük doluydu. Ya bizimkiler büyük ihtimalle fırınlarda arkadaşlar kütük kullanıyor. O sebepten dolayı kütük kalmıyor. Yetişmiyor. Neyse yaparlar. O sorun değil. Kütük en kolay iş. Yeter ki taş ve kil bulalım. Arkadaşlar yeni evimiz bu. Tuğlalar geldikçe yan duvarlarını da örmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere vatandaşlar mutlu. Şuradaki çocukların camı var mı diyecektim. Varmış. İyi buradan nefes alabilecekler. İyi bu tarafta da şeyler varmış ya. Tamam sıkıntı yok. Gayet tatlı bir şekilde olmuş evleri. Evet arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Artık tuğladan evde yaptığımıza göre zaten yavaş yavaş artık medeniyetin bir yerlerine gelmiş olduk. Bölümü beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.